Bugün sizlere önceden hazırladığım bu talaş hamuru ile 3 boy büyük, orta ve küçük yılbaşı ağacı mumluklar yapacağım. Bu hamurun tarifini kanalımda sizler için anlatmıştım. Bugünkü projemiz için de bu videoyu muhakkak izleyiniz derim ve sağ üst köşeye açıklamalar kısmına linkini bırakıyorum. Bu arada İzmir Ödemiş'ten herkese merhabalar ve kanalıma hoş geldiniz. Ben emekli resim iş öğretmeni Hatice Taşkoyan. Bugünkü projemiz hazırları aratmayacak güzellikte ve kalitede. Yapacağımız yılbaşı ağaçları için bizlere kalıplar gerekli. Bunlar benim pasta, kurabiyede kullandığım, diğer projelerde kullandığım kalıplar. Tabii ki herkes kalıp bulamayabilir ve çizgili kağıt üzerine ya da kareli kağıt üzerine taslak çizimler yaparak kalıplar elde edebiliriz. Yılbaşı ağacında kullanacağım çizimler kalp, kuş ve yıldızlar olacak. Çoğunu Pinterest'ten arayabilirsiniz ve basit çizimler gerekli. Kalp çizimi gördüğünüz gibi kolay. Girintisi çıkıntısı olmayan bir kuş, kanadını kalpten düşündüm. Yine yıldızlar 3 boy. Bu şekilde Pinterest'ten indirip çizebilirsiniz. Çizgili ya da kareli kağıda taslak çizimleri çalıştıktan sonra sert bir kartona ya da mukavvaya geçirip bu şekilde keselim ve kalıplarımızı hazırlayalım. Sizlere de yaklaşık ölçülerini bırakıyorum. Kuşları daha önce de seramik hamurundan çalışmıştım. Bu kez talaş hamuruyla çalışacağımız ve yılbaşı ağacını süslemek için kuşlar, yıldız ve kalp hazırlayalım. Ağaçtan önce. Mandalin büyüklüğünde bir hamur aldım. 3-4 günlük bu talaş hamurunda hiçbir deforme ve bozulma yok. Nişasta yardımıyla 3-4 mm kalınlığında açtım. Bu hazır kurabiye kalıplarından. Bakınız kolayca kalıp olursa hemen hamur çıkmakta. Kenarlarını da pütürlü kısımları el ile şekillendirebiliriz. Tabii ki kalıbı olmayanlar için de alternatifimiz 3-4 mm kalınlığında açtıktan sonra sert mukavva ya da karton üzerine çizdiğimiz yıldızı 3 boy olacak. Büyük, orta ve küçük. Falçata yardımıyla çizdikten sonra bıçak ve yine falçata ile çizilenlerin üzerinden geçerek kolayca keserek yıldızı elde edebiliriz. Talaş hamuruna şekil vermek çok kolay. Kenarlarındaki pütürlü kısımları elimizi ıslatıp düzeltebiliriz. Küçük bir yıldız çelik kalıbım var. Krem ile kenarlarından geçtim. Daha kolay çıksın diye. Bu şekilde minik bir yıldız elde ettim. Tabii ki bu kalıp yerine kağıt kalıp ile de küçük yıldızlar, orta boy yıldızlar aynı teknik ile yapabiliriz. Bu talaş hamurunu çok sevdim. Hem ekonomik, tıpkı kil hamuru gibi su ile çok rahat şekil verilmekte. İlerleyen zamanlarda talaş hamuruyla sizlere birçok projeler göstermek istiyorum. Yine 3-4 mm kalınlığında hamurumu açtım ve bu kez yıldızlardan sonra kuş kalıbını yerleştirdim. Yine aynı mantık ile yıldızdaki gibi kenarlarına iz bırakıp daha sonra bu kez yuvarlak hatlı olduğu için makas ile kestim. Kenarları pütürlü olsa bile elinize su alıp düzeltebilirsiniz. Kuşun kanadı olarak da kalp düşündüm. Yine aynı şekilde çizdim ve daha sonra onu da makas ile kestim. Bu kuşların fikrini kullanarak buzdolabı süsleri yapılabilir. Kalbin orta kısmını hafif makas ile şekillendirip yuvarlak bir hal almasını sağladım. Bir dişi bir erkek kuş yerleştireceğimden ağaçlar üzerine simetrisi olarak ters çevirip kalıpları kullandım. Gördüğünüz gibi çok sevimli oldular kuşlar. Ve bunlar hazır. Bir gün sonra da ters çevirelim. Daha düzgün kurumaları için arada kontrol edelim. Şimdi çok ince bir mukavvam vardı. Bu
Bu şekilde ipin arasına kalemi geçirip 35 santim uzunluğunda çizdim. Köşeden baz alarak ve kestim. Bir külah olarak katladım. İnce bir mukavva olsun. Ve silikon tabancasıyla yapıştırdım. Biraz yapıştırırken zorlanabilirsiniz. İyice tutmasını sağlayın. Hemen bırakmayın. Bu şekilde 3 boy külah hazırlayalım. Bunlar ağaçların kalıpları olacak. Elinizde herhangi bir bant varsa bu şekilde kağıt olabilir, şeffaf bant olabilir. Ayrılmaması için yapıştırdığımız yeri bantlayalım. Alt kısımlarında girinti çıkıntı varsa düzeltelim. 35, 25 ve 15 santim baz alarak 3 boy ağaç kalıbı için külahlar yaptım ve bunları birkaç kat streçleyerek geçtim. Çünkü üzerini hamur kaplayacağımızdan mukavvaya tutmamasını istiyorum. Ve ayrıca tekrar hamur yoğurdum. Sol taraftaki eski 3-4 günlük bir hamur, sağ taraftaki yeni. Sadece eski olanın rengi biraz koyulaşmış ama aynı kalitede duruyor. Ve küçük boy ağacı sizler için örnek olarak gelin hep birlikte çalışalım. Ceviz büyüklüğünde bir hamuru elimizi ıslatıp bu şekilde yuvarlayarak yarım santim kalınlığında silindir olarak ince uzun açalım. Arada elimize su alalım ve daha rahat açılması için her tarafı eşit olarak yarım santim kalınlığında bu şekilde ince uzun bir silindir elde edelim. Ya da ne diyelim artık buna, kalın bir ip gibi yapalım ama yarım santim kalınlığında olsun ve her tarafı eşit olacak şekilde elimizde yuvarlayalım. Evet, hazır. Bu küçük ağaç mukavva kalıbımızın en alt taban kısmına yerleştirip uzunluğunda çevresinde kestikten sonra şeffaf tutkal yardımı ile kestiğimiz iki yeri yapıştıralım. Tekrar su alarak bu eklem yerini kaynaştıralım. Yılbaşı ağacı için bu şekilde silindir çubuklar elde ederek ilerleyeceğiz. Biraz daha kısa yarım santim kalınlığında bir şerit hazırlayıp yarım santim uzunluğunda kestim. Ve sudan da yararlanarak elimin içinde kestiğim bu küçük parçaları yuvarlayarak pürüzsüz şekilde boncuklar elde edip külaha tepeden baktığımızda önce 4 yere, daha sonra ortalarına tutkal sürüp 8 tane yere tutkal sürdükten sonra eşit aralıklarda bu hazırladığım boncukları yapıştırıp tekrar üzerinden bastırıp sağlamlaştırdım. Bu kez daha uzun bir şerit hazırladım, silindir ve tutkalı hem boncuğun hem iki boncuğun arasındaki yerlere sürdükten sonra hazırlamış olduğum bu şeriti yapıştırmaya başladım. Bir boncuğun üzerine tekrar iki boncuğun arasındaki çukur yere bu şekilde yapıştırdım. Ve fazlalığını kestikten sonra yine su yardımıyla kestiğim yeri kaynaştırdım. Görüntüsü gerçekten çok güzel oldu. Boncuklarımız fazla kurumadan hemen kurşun kalem ya da tükenmez kalem ile ortalarına bu şekilde bastırarak çukurluklar yaptım. Ve daha sonra yine bu şekilde tutkalı sürüp hazırladığım çubuğu tutkal sürdüğüm yerlere yapıştırıp fazlalığını aynı yöntem ile kesip eklem yerini tutkallayıp yine su ile kaynaştırıp pürüzsüz hale getirdim. Bu şekilde ilerliyorum. Yine şeritimi bu kez yukarıya doğru yapıştırdım. Bir çubuk kestim. Yarım santim kalınlığında açtığım çubuktan bu şekilde bir parça kesip doğaçlama olarak takılıyorum ve tutkal ile tutturduktan sonra A harfinin bacaklarına benzeyen bir şekilde bir biçim elde ettim. Daha sonra tekrar bir ayak daha yaptım. Bu kez geminin kayığın yelkenine benzedi ve
Bunları yapıştırdıktan sonra bu kez yine iki taraftan alttaki yere paralel gelecek şekilde bu şekilde bir çubuk yapıştırdım. Bu kayığın yelkeni diyelim artık. Alttan paralel olacak şekilde aradaki boşluğa. Tekrar yine uç kısmından açmış olduğum bu şeridi yapıştırdım. Aslında istediğiniz biçimde çalışabilirsiniz. Ve fazlalığını da üste doğru sardım. Bir tane A harfi bacağı. Tekrar ikincisini çalışıp bir kayığın yelkenlisine benzedi. Daha sonra yandan bir çubuk attım. Tekrar bir çubuk daha atıp paralelinde üstünü de bu şekilde dolayarak tamamladım. Ağacın ilk ana hatlarını bu şekilde hazırladım. Sizler bu ağacı yarım santim kalınlığında açtığınız silindir çubuklarla doğaçlama olarak da çalışabilirsiniz. Şimdi bu iki paralel olan yere kendi etrafında hazırladığım bu silindir çubuğu çevirip helezyonik biçimde bir şekil elde ettikten sonra bu kısma yapıştırıyorum. Diğer köşeye de yapıştırdım. Görüntüsü hem güzel hem de kolay. Bu orta kısımdaki boşluk biraz daha yassı olduğundan hemen çevirmedim. Biraz uzun çubuğun etrafında çevirerek yassı bir helezyonik şekil elde ettikten sonra bu kısma yapıştırdım. Diğer boşlukları da paralel üstünü de aynı şekilde devam ettim. Geri kalan yelkenli kısmını da farklı çalıştım. İkinci ve üçüncü orta ve büyük ağaçlarda bazı yerleri boş bıraktım ama bu küçükte küçük küçük çubuklar keserek doldurarak ilerledim. İnanın ki çalışması o kadar zevkli, o kadar kolay. Sizler de bu talaş hamuru ile birçok projeler yapabilirsiniz. Sevdiklerinize bu ağaçtan yeni yıl hediyesi verebilirsiniz. Hem çok ekonomik. Evinize birçok dekoratif objeler hazırlayabilirsiniz bu teknik ile, bu yöntem ile. Orta boy ve büyük boy ağaçta bu kısımları boş bıraktım genelde. Daha dekoratif gözüktü. Ama burada hazırladığım küçük boncukları bu çubukların boşluk yerlerine yapıştırıp bir de ortalarından kurşun kalem ile bastırdım. Yine çubukların eklem yerlerine de ince bir biçimde hamurlar yerleştirip tekrar ortalarına bu şekilde bastırarak bu küçük ağacı bitirmeye çalıştım. Boncukların ortasında daha büyük delik olmasını istersek tükenmez kalem ile geniş olarak açabiliriz. Bu şekilde içerisine mumluk yerleştirildiğinde bu deliklerden ışık daha çok çıkacak. Alt kaide için ağacın 8 mm ya da 1 santim kalınlığında bir hamur açıp bu hazırladığımız ağaçtan da yararlanarak üzerine yerleştirip çizelim ve makas yardımıyla keserek ağacın alt kaidesini de elde edip kenarlarını su ile geçerek düzleyelim ve bir kenarda bilhassa kumaş üzerinde kurumaya bırakalım. Evet, aynı teknik, aynı yöntem ile orta boy, büyük boy ağaçları da bu şekilde çalıştım ve sonuç muhteşem oldu ve hatta kendimi de alkışlıyorum. Kendi kendimi alkışladım. Nefes küçük torunumu da alkışladığımda ödüllendirmiş oluyorum. Alkışlayarak kendimi ödüllendirdim. Gerçekten alkışlanmaya değecek güzellikte bir iş çıktı. Birkaç gün sonra kururlar. Hafif yaş olsa bile içindekileri çıkaralım ki daha rahat kurusunlar. Biraz zorlanabilirsiniz. Esnek olabilir ama zaman içerisinde kuruduklarında sertleşecekler. Diğerini de çıkardım. Evet,
gerçekten alkışlanacak şekilde küçük, orta, büyük boy ağaçlarım oldu. Ağaçlarımız kuruya dursun. Daha önceden bastığımız bu ince yıldız, kuş ve kalpler kurudular. Şeffaf tutkal sürerek bunların üzerine yılbaşına uygun konsepte simler serptim ve bunları da kurumaya bıraktım. Gördüğünüz şekilde önce şeffaf tutkalı sürüyorum. Daha sonra simleri serpiyorum. Kuruduklarında çıkmıyor. Diğer yıldızları da aynı şekilde renkli de yapabilirsiniz. Kuşların küçük kalplerini de simledim. Bize siyah, Cadense'nin antik beyaz ve siyah boyaları gerekli. Siyah boya ile kuşların kanatlarını boyadım. Erkek olanlarınkini, dişi olanlarınkini de simledim. Alt kaideleri de antik beyazı biraz sulandırarak boyadım birkaç kat. Ama ağacı boyarken kesinlikle antik beyazı sulandırmadan yassı fırça ile gördüğünüz şekilde süpürme tekniğiyle boyadım. Ağacın en üst ve en alt şeritini sulandırarak ince bir fırça ile tamamen boyadım. Aralarındaki kısımları da sulanmamış boya ile bu şekilde yassı fırçaya hiç su almadan koyu boya ile süpürme tekniği ile bu şekilde boyayarak yüksektekiler antik beyaz, çukurdakiler boyanmayarak kaldı. Fırçaya boyayı aldığınızda fazlalığını peçete üzerinde yedirerek daha sonra ağacı boyamaya çalışalım. Bu şekilde boyandığında eskitme tekniği ile gördüğünüz biçimde çukur yerler boyanmamış, tümsek yerler antik beyaz ile boyanarak kalacak. Yatırarak fırçamızı sürdüğünüzde boyama işleminde başarılı olursunuz. Gördüğünüz şekilde boyayalım. Tamamen kuruduğunda verniklenebilir ama ben bu şekilde mat sevdim. Verniklemedim. Görüntüsü de gerçekten harika oldu. Ağaçların boyanması bittikten sonra kurumaya bırakalım. Kuşları da yine antik beyaz ile birkaç kat boyadım ve sonuç gördüğünüz gibi ikinci, üçüncü ağacı da boyadıktan sonra bu şekilde oldu. Muhteşem ötesi oldu. Bu yöntem ile birçok proje yapılabilir. Yıldızların arkasına kürdan yapıştırdım ve onları kurumaya bıraktım. Arkalarını da daha sonra simleyelim. Kuşların bir kanadını siyah, bir kanadını bu şekilde simli kalp yapıştırdım. Dişi kuş, erkek kuş. Ağaçların üzerine yerleştirmeyi planlıyorum. Yine asetat M kalemi kırmızı ve siyah ile gözlerini, kırmızı ile gagalarını boyadım. Bunun gagası biraz büyük olmuş. Daha küçük yapılabilir. Diğerleri normal. Büyük, orta ve küçük yıldızların arkasını da simledim. Kürdan kuruduktan sonra ağaç tepelerine yapıştıracağımız yıldızlar önlü arkalı simlenebilir. Ama küçük yıldızları tek taraflı simledim. Kuş kanatlarını da ve kaidelerin yanlarını simledim. En küçük ağacı örnek olarak önceden süsledim. Tekrar orta ve büyük ağacın ön yönlerini belirledikten sonra süslemeye geçebiliriz. Kuşları bu boş alana yerleştirmeyi düşünüyorum. Yıldızın kürdan kısmına tutkalı sürüp biraz hamur kapladım ve ağacın üst boşluğundan geçirip yapıştırdım. Yine çevirip arkasından biraz daha hamur ilave edip tutkal ile sabitleştirip bu şekilde yere yatırarak kurumaya bıraktım. Yıldız kuruduktan sonra bu sevimli kuşları, dişi ve erkek kuşları boş alana birbirlerine karşılıklı bakıyor şeklinde yapıştırdım ve çok sevimli oldular. En küçük yıldızları da doğaçlama olarak ağacın üzerine seyrek olarak yapıştırdım. Bu kuşlardan bahsetmek istiyorum. Buzdolabı süsü yapılabilir demiştim. Ayrıca nikah şekeri de yapılabilir. Evet, bu büyük ağacın süslemesini bu şekilde
sade, yalın olarak tamamladım. Orta büyüklükteki ağacı da aynı mantıkla çalıştım. Küçüğü daha önceden bitirmiştim. Evet, en güzel, en romantik an. Yanan sönen pilli mumlukları da yerleştirelim. Bunları Züccaciye'den aylar önce 5 TL'ye almıştım. Kalpli yanan sönen mumluklar. Belki biraz zamlanmış olabilir. Evet, gördüğünüz gibi gerçekten güzel. Bu yerdeki minyatür bibloyu da talaş hamurundan yaptım. Videonun süresi çok uzun olduğundan onu anlatamadım. Başka projelerde de onu sizlere anlatacağım yapımını. Bu talaş hamuru ile yaptığınız objeleri farklı renkler ile de boyayabilirsiniz. Daha önce kanalımda yine talaş hamurundan birçok proje yaptım. Bu bibloyu ileride anlatacağım. Bu çok kolay. Bu mumlukları da daha önce yapımını paylaşmıştım. Sağ üst köşeye linkini bırakıyorum. O videoyu da izleyebilirsiniz. Yine aynı yöntem ile bu kalemliği de çalıştım. Talaş hamurundan. Sizleri bu güzel görüntülerle baş başa bırakıyorum. Bu ağaçları herhangi bir hediyelik mağazasında görseniz sanırım hazır sanırsınız. Gerçekten de öyle oldu. Ve evimin her bir köşesine yakıştı. Koridora, şömine başına, ve bu cam sehpanın üzerine gerçekten çok yakıştı. Yılbaşında ya da özel günlerde sevdiklerinize ya da kendinize bu güzel ağaçları çalışabilirsiniz. Bir de bu videoyu sosyal medya hesaplarında paylaşır, kanalıma da abone olursanız çok mutlu olurum. Gerçekten büyük bir emek var. Şimdilik İzmir Ödemiş'ten başka projelerde görüşmek ve buluşmak üzere. Hoşça kalınız, sevgiyle kalınız ve sağlıkla kalınız diyorum. Mutlu yıllar diliyorum. Bir de asla hobisiz kalmayınız diyorum.